Antarktika, gezegenin en amansız, en ıssız ve en az keşfedilmiş kıtası. Bu donmuş çöl tarih boyunca sayısız mite, efsaneye ve gizeme ev sahipliği yapmış ve onu keşfetmeye çalışan kişilerin de defalarca canını almıştır. Antarktika'nın varlığı artık bir zamanlar olduğu gibi bir sır değil. Gezegenin altında onu keşfetmek isteyenleri bekliyor. Lakin onu keşfetmenize izin yok. Hatta oraya elinizi kolunuzu sallayıp gitmenize bile izin yok. Peki ama neden? Neden ülkeler bu buzullarla kaplı kıtayı gizli bir hazine gibi gözlerden uzak tutmaya çalışıyorlar? Yoksa tüm bunların arkasında belirli bir grubun dışında kimsenin bilmesini istemedikleri bazı gerçekler mi yatıyor? Bugün birlikte dünyamızın donmuş güneyine bir yolculuk yapıp Antarktika hakkında anlatılan hikayeleri ve arkalarında yatan gerçekleri çözmeye çalışacağız. Ve bu yolculuğun sonunda kafanızdaki pek çok soru cevap bulurken yenileri de çözülmek için doğmuş olacak. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Milattan sonra 100. yıllarda karşımıza son derece önemli Yunanlı bir bilge çıkar. Claudius Ptolemaios. Siz onu daha ziyade Ptolemy veya Batlamyus olarak da duymuş olabilirsiniz. Kendisi bir astronom, matematikçi, coğrafyacı, astrolog ve filozof olarak kabul edilmiş sıra dışı bir karakter. Ptolemaios, bilgiye olan açlığını ömrünün büyük bir kısmını harcadığı kadim dünyanın bilgi merkezi olan İskenderiye'deki meşhur İskenderiye Kütüphanesi'nde parşömenlerin arasında geçirir ve miras olarak bize çeşitli alanlarda onlarca bilgi bırakır. Fakat onun bugünkü videomuzla alakalı olarak ortaya attığı çok ilginç bir iddia daha vardır. Kendisi dünyanın güneyinde devasa bir kara parçasından bahseden tarihteki ilk insandır. Ve bu kıtadan Geografia adlı eserinde Terra Australis Incognita yani bilinmeyen güney toprakları olarak bahseder. Ya bu adam böyle bir varsayımı nasıl yapabilir? Daha o zamanlar dünyanın kıtaları hakkında bilgi bu kadar kısıtlıyken engin okyanusların ardında kimsenin varlığını bile bilmediği Güney Kutbu'nu bize nasıl anlatırdı diye soruyorsunuz değil mi? Aslında Ptolemaios'un bu sıra dışı iddiası salt bilime dayanmaktaydı. Tabii ki neredeyse 2000 yıl öncesinin bilimi ama yine de bilim. Ptolemaios kendisinden 400 yıl önce yaşamış, Aristoteles'in dünyanın yuvarlak olduğu söylemlerini ve yine onun dünyanın yuvarlaklığından ötürü dengede durması için kuzey ucunda ve güney ucunda ciddi ağırlıkların olması gerektiği fikrini benimser. Aristo'yu da tebrik etmek lazım. Uzayın boşluğunu ve gezegenin aslında bir yüzeyde değil bir nevi boşlukta, havada durduğunu bilmeden çok güzel bir çıkarım yapmış. Aristo'dan yaklaşık 200 sene sonra yaşamış Eratosthenes ve Hipparkos ise bize çok doğru bir şekilde dünyanın büyüklüğünü ve çevresini hesaplayarak sunarlar. Evet arkadaşlar, adamlar 2200 sene önce dünyanın şeklini, çevresini filan ellerindeki kısıtlı imkanlarla bile temel fiziği ve matematiği kullanarak hesaplamışlar. O yüzden aradan bu kadar zaman geçtikten sonra dünyanın şekliyle ilgili halen yorumlar yapmak, neden bahsettiğimi biliyorsunuz, gerçekten bilime ve mantığa son derece ters ve çağ dışı iddialar. İşte Ptolemaios da bu bilim insanlarının bilgileri sayesinde bilinen dünyadaki karasal kütlenin büyük oranda kuzeyde olduğunu göz önüne alarak güneyde büyük bir kara parçasının varlığının olması gerektiğini iddia eder. Bunu da kendince denge teorisi olarak adlandırmıştır. Ayrıca o zamanlar Yunanistan'da şöyle bir düşünce daha yaygındı. Buna göre dünyadaki tüm denizleri saran büyük bir kara parçası vardı. Bu sebepten denizler aslında bu kara parçasının içindeki birer iç deniz konumundaydı. O yüzden de dev okyanusların ötesinde onların sınırı olan bir kara parçası olmalıydı diye düşünür. İşte günümüzde dünyanın düz olduğunu ve kutuplarda dev bir duvarın olduğunu düşünen kişiler bu antik Yunan hatasını alıp gerçek gibi günümüzde sağda solda satan kişiler. Benim bu iddiaya olan tepkimin sebebi bu. Çoğu kişinin gerçekliği 20 saniyelik TikTok videolarının sunduğu desteksiz iddialara dönüşmüş durumda. Lütfen bunlara karşı dikkatli olun ve her şekilde özellikle yapay zekayı kullanarak kendi araştırmalarınızı yapın lütfen. İşte Ptolemaios'un bu gizemli bilinmeyen güney toprakları fikri aradan geçen yüzlerce yılda bir mite, bir hedefe dönüşür ve özellikle Avrupalı denizciler burayı keşfeden ilk insanlar olmak için yarışırlar. Aradan geçen neredeyse 1300 senede gelişen denizcilik teknikleri sayesinde keşifler çağı başlar ve yaman denizciler bilinmeyen toprakları keşfetmek için uçsuz bucaksız denizlere açılırlar. Ve karşımıza gezegenimizi bize detayları ile sunmaya başlayan haritalar çıkar.
Kuzey Amerika kıyılarını gösteren haritalar, Asya'yı gösteren haritalar ve tüm bunları gitgide bir arada gösteren daha büyük haritalar. Dünyanın gizemleri çözülüyor gibiydi. Ta ki 1511 yılında Osmanlı'nın büyük denizcisi Piri Reis son derece gizemli bir harita ile dünyayı sarsana kadar. Daha varlığı bile bilinmeyen Antarktika'nın buzlarla kaplanmadan önceki halini gösteren meşhur ve gizemli haritası. Devlet-i Aliye, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün zirvesinde olduğu yıllarda donanmanın en kritik isimlerinden birisi olan Piri Reis, Kitab-ı Bahriye adını verdiği eserini tamamlar. Dönemi için son derece ayrıntılı haritaları içeren, bunun yanında navigasyon bilgileri, liman bilgileri, coğrafi bilgiler ve doğal olaylar gibi bilgileri içeren denizcilik adına son derece kıymetli bir eser. 1513 senesinde bir yandan kitabı için araştırmalar yapan Piri Reis, dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim'e büyük bir harita daha sunar. İçinde Amerika kıtalarının bile bilgisi olan son derece geniş kapsamlı bir harita. Siz bu haritayı günümüzde meşhur Piri Reis haritası olarak biliyorsunuz. Ama aslında bu gördüğünüz bölüm daha büyük bir haritanın elde kalan sadece küçük bir bölümüdür. Fakat bu küçük bölüm dönemi için son derece kıymetli olan Afrika kıtasının Atlantik Okyanusu'na bakan bölümü ile Kuzey ve Güney Amerika'nın doğu yakalarını karşımıza çıkarır. Fakat haritanın alt tarafında ilginç bir kara parçası daha görürüz. Biz bugün orada Antarktika'nın olduğunu biliyoruz. Fakat Piri Reis o zamanlar sadece mitlerden ibaret olan bu gizemli kıtayı nasıl çizmiş olabilirdi? Üstelik üzerinde milyonlarca yıldır olduğu söylenen buz tabakası olmadan. Olacak iş değil mi? Bunun arkasında kesin astral alemden gelen bilgiler ya da antik bir ileri medeniyetten kalan çizimler olması lazım. Ve Osmanlı'nın bu ünlü denizcisinin bu bilgilere bir şekilde erişmiş olması lazım diye düşünüyor olabilirsiniz. Normal. Çünkü yıllardır bu tarz iddialar konuya gizem katmak için anlatılır durur. Halbuki gerçekler aslında çok daha basittir. Piri Reis haritayı yaparken uzaylılardan, kayıp medeniyetlerden ya da astral alemden gelen varlıklardan bilgi filan almamıştır. Kendisinin de kitabında açık açık bahsettiği gibi önceki denizcilerden aldığı bilgileri derlemiştir sadece. Ya olur mu? O zaman Antarktika'yı nasıl çizmiş bu adam? Kimse o zamanlar orayı keşfedememişti diyenler şu konuda yanılıyorlar. Oranın Antarktika olduğunu size kim söyledi? İnternetteki forumlar, gizemli videolar filan değil mi? Halbuki orası Güney Amerika'nın en uç bölgesi olan Patagonya ve Tierra del Fuego'yu temsil eden ve kıta tam olarak daha keşfedilmediği için Piri Reis bir haritalama hatası yaparak bölgenin keşfedilmemiş yerlerini uzatarak kendi haritasının altına doğru yaymıştır. Çünkü o zamanlar için kıtanın uç şekli daha tam olarak keşfedilmemişti. Bu, o dönemlerde karşımıza birkaç yerde daha çıkan bir haritalama yanlışıdır. Nitekim günümüzdeki bilgisayar modellemeleriyle de harita düzeltildiğinde çizimin Güney Amerika'nın doğu yakası ile ne kadar uyumlu olduğunu artık biliyoruz. Yani Piri Reis'in haritasında öyle sandığınız gibi bir gizem mevcut değil. Hatta dediğim gibi kendisi de haritasını çizerken yararlandığı kaynaklardan bahsetmiştir ve aralarında uzaylılar yoktur. Haritanın gizemli bir yanı olmasa da bence o dönemler için son derece önemli bir kaynaktı. Keşke Avrupa'dan önce Osmanlı gücünün zirvesindeyken oraları biz keşfetseydik. O zaman şu an bambaşka bir dünya düzeninde yaşıyor olurduk. Piri Reis'in haritasında aradığımız gizemi bulamamış olabiliriz. Fakat 1531 yılında yayınlanan Orontius Phineus haritası işleri biraz karıştırıyor. Çünkü bir kez daha bariz şekilde Antarktika'yı anımsatan ve buzlarla kaplı olmayan bir güney kıtası karşımıza çıkıyor. Hem de gerçekten hem Afrika'nın hem de Güney Amerika'nın altında olacak şekilde. Fransız bir matematikçi, astronom ve kartograf olan Orante Fine, 1531 senesinde hazırladığı Yeni ve Tam Dünya Tasviri adlı haritasını yaparken video başında bahsettiğim Ptolemaios'tan, Christoph Kolomb ve Amerigo Vespucci'nin notlarından ve çizimlerinden yararlandığını belirtmiştir. Şimdi Yunanlıların devrinden beri ortada güneydeki gizemli kara parçası mitinin olduğunu size anlatmıştım. O yüzden bu tarz eski dünya haritalarında sık sık güney uçta bir kıta görürsünüz. Kimse keşfetmemiş olsa bile bu olay pek çok Avrupalı haritacı tarafından temel bir kalıp olarak benimsenmiştir. Bu haritada da durum farklı değil diye düşünebiliriz. Fakat burada ilginç bir nokta var. Fine'nin haritasındaki kıtanın şekli gerçekten Antarktika'nın insanlığın ancak 1990'lı yıllarda yüksek teknolojiyle Antarktika'nın buzsuz halinin haritasını çıkardıktan sonraki görüntüsüne ciddi şekilde benziyor. Bu halen tartışılan bir konu. Kimi araştırmacılar Fine'nin aslında Avustralya kıtasını çizdiğini söylüyorlar. Ki bu pek olası değil.
Çünkü Avrupalı kaşifler Avustralya'yı ancak Fine'den neredeyse 100 sene sonra daha yeni keşfettiler. Bu olasılık elenince elimizde iki olasılık kalıyor. Ya Fine senelerdir kalıplaşmış kayıp Güney kıtası olayını aldı, kafasından bir kıta çizdi ve tesadüfen günümüzdeki buzsuz Antarktika'ya benzetebildi. Ya da Fine gerçekten kulağa imkansız gelse de bir şekilde Antarktika'nın buzlarla kaplanmadan önceki halini gerçekten çizebildi. Bu olasılığı Fine'den yüzlerce sene sonra yaşayacak olan bir akademisyen çok ciddi şekilde ele alacaktı ve binlerce yıl önce yaşamış ünlü felsefeci Bilge Platon'un notlarında bize anlattığı gelişmiş bir ütopya olan Atlantis'i bulduğunu iddia edecekti. Charles Hutchins Hapgood, 1904 doğumlu, Harvard Üniversitesi'nde tarih okumuş ve daha sonra tarih profesörlüğü yapmış bir akademisyen. Tarih profesörü olsa da Hapgood'un iki büyük merakı daha vardı: antik haritalar ve jeoloji. Kendisi senelerini yüzlerce yıllık haritalarda karşımıza çıkan Güney'in kayıp kıtasının gizemini çözmek için harcamış ve antik Yunan mitlerinden tutun Orontius Phineus'un haritasına kadar yüzlerce bilgiyi tarayarak ilginç bir teori üretmiştir. Hapgood'a göre bu eski haritalarda kullanılan küresel kartografik teknikler zamanının çok ötesindeydi. Ve ayrıca kıtaların, özellikle de Antarktika olduğu düşündüğü şeyin kıyı şeritlerini fazlasıyla iyi çizmişti. Bu ve bunun gibi çeşitli verileri tarihsel mitler ile harmanlayan Hapgood, buzul çağı öncesi yaşamış bir ileri medeniyetin insanlığa bazı teknikleri miras bıraktığını iddia eder. Evet, bildiğiniz tufan öncesi medeniyet teorisi. Hapgood'a göre bu medeniyet ileri denizcilik tekniklerine sahipti ve ana karaları ise Orontius Phineus'un ve Yunanlıların hedef gösterdiği gizemli güney topraklarıydı. Fakat tek bir fark vardı. Hapgood'a göre modern dünyada Antarktika olarak bilinen donmuş kıta o zamanlar orada değildi. Atlantik Okyanusu'nun ortasında çok daha ılıman ve yaşama elverişli bir yerde bulunuyordu ve üzerinde çok gelişmiş bir medeniyeti barındırıyordu. Bu medeniyet ileri denizcilik yetileriyle hem Amerika kıtalarına hem de Avrupa ve Afrika'ya kadar ulaşmış, oralarda kadim bilgiyi diğer insanlar ile paylaşmıştı. Tufan olarak bilinen Younger Dryas döneminde ise, yani 12.000 yıl önce yaşanan olaylar sonrasında ise koca kıta günümüzdeki dünyanın güney ucuna kaymış ve buzlarla kaplanmıştı. Kıtaların kayması mı? Diğer akademisyenler Hapgood'un bu iddiasına o zamanlar deli saçması gözüyle bakmışlardı. Koca kıtalar nasıl hareket edebilirdi ki? Bilimsel olarak bu imkansız, saçmalık diye çıkıştılar. Halbuki bilmedikleri şey ise kıtaların sürekli hareket ettiğiydi. Bu iddia aslında Hapgood'a ait değil. İlk olarak 1912 senesinde Alfred Wegener kıtaların kayması teorisini ortaya atar. Fakat o zamanlarda bilim camiası bu iddiayı deli saçması olarak reddeder. Daha sonra 1950'lerde okyanus tabanı haritalandırılması projesi ile birlikte geçen 10 yıllarda okyanus tabanındaki yarıklar fark edilir. 1968 senesinde ise Robert Parker ve Dan Mackenzie'nin ortaya attıkları levha tektoniği teorisi formüle edilir. Ve 1970'li yıllarda GPS teknolojisiyle kıtaların gerçekten çok yavaş şekilde hareket ettikleri kanıtlanır. İşte bu yüzden bilim değişkendir arkadaşlar. Sabit değildir ve açık fikirli insanlar tarafından bilim ilerler. Dinozorlaşmış, kalıplarından çıkamayan akademisyenler ile değil. Bakın 1912'de Wegener'le bizzat meslektaşları dalga geçti. Ama 1970'lerde olay kanıtlandı. O yüzden birisi uç bilimsel şeylerden bahsediyorsa her daim bir gerçeklik olasılığı ile yaklaşın. Bilimsel olarak o fikri çürütmeye ya da doğrulamaya çalışın. Fikir uç diye, şu an bir kanıtı yok diye saçma demeyin. İleride bir bakarsınız bilimsel kanun olmuş olur. Hiç belli olmaz. Bilimde de, felsefede de açık fikirli olmak insanlığı ileri taşır. Bunu unutmayın. Fakat kıta levha tektoniği ile Hapgood'un iddiası arasında şöyle bir fark var. Kıtalar her sene çok küçük şekilde hareket ederler. Bu sebepten ancak milyonlarca yıl geçince dünyanın kıtasal şekillerinde değişiklik görmeye başlarız. Fakat Hapgood'a göre koca Antarktika kıtası, ki neredeyse Kuzey Amerika kıtası büyüklüğündedir, bir anda Güney Kutup dairesine kaymıştı. Bu gerçekten sınırları zorlayan bir iddia. Hapgood bu iddiasını şöyle destekler. Dünyamızın en üst tabakası olan, yani bizim de üzerinde yaşadığımız litosfer katmanından aşağı yukarı 200 ila 400 kilometre kadar derinde astenosfer denilen eriyik katman bulunur ve levha tektoniği hareketi işte bu katman sayesinde gerçekleşir. Fakat Hapgood şöyle bir iddia ortaya atar. 12.000 yıl önce her ne yaşandıysa, ki bu akıl almaz büyüklükte bir olaydı,
Dünyanın komple litosfer katmanı olduğu gibi aşırı yüksek bir hızda kaydı ve bugünkü halini aldı. Bu kaymanın yarattığı korkunç yıkım ise tarihe tufan olarak geçti. Hatta bu iddianın daha sonra Chen Thomas'ın yazdığı Adem ve Havva kitabında da geçtiğini görürsünüz. Videosunu açıklama kısmına ekledim. Bence izleyin. Gerçekten uç bir iddia ve bilimsel olarak şu anki jeoloji bilgimiz ile neredeyse imkansız bir olay. Özellikle neredeyse diyorum çünkü teorik olarak aslında olabilecek bir şey. Mesela Güneş sistemine girip Dünyanın yakınından geçecek bir öte gezegenin yerçekimsel etkisiyle dünyamızın ekseninde dramatik değişiklikler olabilir. Ve bu esnada kabukta yaşanacak dev kırılmalar ile böyle bir kayma yaşanabilirmiş. Bir diğer olasılık ise dünyanın çok yüksek enerjili bir nebuladan ya da gama ışını rotasından geçip yüksek enerjili parçacıkların gezegenin çekirdeğini ve katmanlarını ısıtması sonucu akışkan olan astronosferin iyice sıvılaşıp kabuk katmanının bir buzun üzerindeki taş gibi ağırlık merkezlerine göre kayması ihtimali de varmış. Gerçekten çok uç senaryolar ve böyle durumlarda gezegenden geriye ne kalır Allah bilir. O yüzden Hapgood'un teorisi genelde önemsenmemiştir. Ama halen jeoloji konusunda bilgimiz çok sınırlı. O yüzden eski bilim insanlarının yaptığı gibi ya bunlar deli saçması demek için henüz erken. Bilmediğimiz bir felaket de yaşanmış olabilir. Hapgood'un öne attığı bu fikir daha sonra kayıp kıta Atlantis ile ilişkilendirilmeye başlanır ve Antarktika'nın yaklaşık 5 kilometrelik buz örtüsünün altında kadim medeniyetlere ait izler olabileceği fikri bir anda popüler kültürde yer almaya başlar. Aslında bu fikrin ateşlenmesinin tek sebebi Hapgood değildi. Çünkü Nazilerin 2. Dünya Savaşı'ndan önce Güney Kutup bölgesine çeşitli seferler yaptıklarını biliyoruz. Ve bunun üzerine 1946 ve 1947 yıllarında Amerikan ordusu tarafından tarihin en büyük Antarktika çıkarması planlanarak hayata geçirildi. Ünlü amiral Richard Byrd tarafından yönetilen sırlarla dolu High Jump operasyonu başladı ve sizin bugün bildiğiniz tüm Antarktika mitlerinin de doğmasına sebep oldu. Binlerce senelik mitlerden sonra Güney'in gizemli kayıp toprakları fikri sonunda 1820 senesinde Rus İmparatorluğu donanması tarafından kanıtlanır ve Antarktika kıtası resmen insanlar tarafından keşfedilir. İşte bugünden sonra dünyanın bu en zor iklimsel şartlara sahip bölgesini keşfetmek için ülkeler sıraya girerler. İlk kapsamlı keşif 1928 ve 1930 yılları arasında Amiral Byrd tarafından gerçekleştirilir ve kıtanın Ross Buz Sahanlığı bölgesine Küçük Amerika 1 denilen araştırma ve askeri üssü kurulur. Takip eden senelerde Byrd bölgeye birkaç keşif gezisi daha düzenler. Fakat gizemli kıtayı araştıranlar sadece Amerikalılar değildi. Naziler de 1938 ve 1939 yıllarında bölgeye keşif gezileri düzenlemişlerdi. Her ne kadar pek çok hikayede Nazilerin de Atlantis'i aradıkları söylense de aslında gerçekte bölgenin doğal kaynakları için gitmişlerdi. Savaşa hazırlanan Nazilerin yüksek miktarda balina yağına ve çeşitli ham maddeye ihtiyaçları vardı ve bunları bu ıssız kıtadan almayı planlamışlardı. Fakat Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte bu nakil hattı daha başlamadan kesilmiştir. Olaylara gizem katan yegane gerçek bilgi ise savaşın son yıllarında Nazilerin sonun geldiğini anladıklarında çeşitli askeri teknolojilerin ve hatta kimilerine göre Hitler'in bile Almanya'dan Antarktika'daki üslere kaçırılıp oradan da Arjantin ve Şili'ye geçtikleri şeklindedir. Bu tabii ki kesin kanıtı olan bir iddia değil. Ancak gerçekten bazı üst düzey Alman subaylarının Güney Amerika'ya kaçarak kimlik değiştirip yaşadıkları konusunda oldukça ciddi kaynaklar mevcut. Yani komple bu teori bir yalandan ibaret diyemeyiz. Kim bilir, belki gerçekten buzların altına bazı teknolojileri saklamışlardır. Fakat ister bu gizli Nazi teknolojilerinden dolayı deyin, ister Atlantis mitlerinden dolayı deyin ya da komple alakasız sebeplerden dolayı deyin, savaştan hemen sonra Amerika 4000 asker ve bilim insanından oluşan büyük bir filoyu Antarktika keşfi için gönderir ve bölgenin gördüğü en kapsamlı deneyler başlar. Temelde basına verilen bilgi soğuk hava teknolojilerinin denenmesi, bölgenin iklimsel ve jeolojik yapısının incelenmesi ve çeşitli bilimsel araştırmalar olarak sunulur. Fakat kimilerine göre operasyonun çok daha gizli bir yanı da vardır. Kilometrelerce kalınlığında buzulların altında yaşayan ileri seviyede medeniyete sahip canlılar ile temas kurmak. Anlatılan hikayelerde Amiral Byrd'ün uçağı ile keşif esnasında bu büyük yeraltı deliklerinden birisine girdiği ve orada ileri bir medeniyet tarafından karşılanıp konuşma yaptığı ve bilgi paylaşımından sonra tekrar bırakıldığı anlatılır. Hatta bu karmaşa esnasında üslerde bu varlıklar ile çatışma bile yaşanmıştır.
Tüm bu detaylara Operasyon High Jump videomdan ulaşabilirsiniz. Tabii ki tüm bu uzaylı iddiaları, orada bir medeniyetin olduğu iddiaları tek bir sefer sonucu ortaya çıkmadı. Takip eden birkaç 10 yılda yapılan buz çekirdeği analizleri sonucu Antarktika'nın gerçekten de bir zamanlar tropik ormanlar ve envai çeşit canlı ile kaplı ılıman bir kıta olduğu keşfedildi. Hatta yerinin bile orası değil, daha ılıman ekvator bölgelerinde olduğu da keşfedildi. Yapılan jeolojik araştırmalar, buzların altındaki karanın şeklinin neredeyse 500 sene önce çizilmiş Orontius Phineus haritasına benzediğini de keşfetti. Tabii ki tam olarak değil, ama andırmıyor da değil yani. İşte tüm bu keşifler üst üste gelince insanlarda kelimenin tam anlamıyla bir Antarktika çılgınlığı başlar. Hapgood'un teorileri ve iddiaları bir anda sorgusuz kabul edilmeye başlanır. Antik bir medeniyetin orada insanlığı beklediği fikrine dair onlarca kitap bir anda piyasaya yayılır ve Antarktika bir anda dünyanın en büyük gizemi haline gelir. Ancak tüm bu Antarktika çılgınlığı dünya çapında zirve yapmışken ve insanlar oraya gidip tüm gizemlerini keşfetmek için can atarken 1959 senesinde Washington'da 12 ülkenin katılımı ile alelacele bir şekilde Antarktika Anlaşması imzalanır ve kıtaya giriş çıkışlar bildiğiniz anlamda insanlığa kapatılır. İnsan şüpheleniyor değil mi? Savaş bitmiş, teknoloji elverişli. Neden orayı keşfetmek yerine gidilmesi yasaklanıyor? Neden üzerinden uçaklar geçemiyor? Orada saklanan ne var? Hele ki uydu teknolojisiyle bu şekilde ilginç oluşumların fotoğrafları da tüm internette dolaşmaya başlamışken. Aslında burada olayı önce sağlam kafayla ele almakta fayda var. Yoksa paranoya ve komplo teorileri içinde kaybolup gidersiniz. Sırasıyla başlayalım. Amerika'nın araştırmaları sonrası başlayan uluslararası Antarktika ilgisinin en büyük sebeplerinden birisi de aslında devletlerin oradaki bölgelere ve cidden aşırı zengin kaynaklara el koyma çabasıydı. Şöyle basit bir örnek vereyim. Bütün Rusya'nın bilinen petrol rezervi 80 milyar varil. Fakat Antarktika'da sadece Ross Denizi bölgesindeki petrolün ise 50 milyar varil olduğu düşünülmekte. Diğer kıyıları, iç kesimleri filan saymıyorum bile. İşte Dünya Savaşı sonrası büyük sanayileşme döneminde buraya yapılacak bir hücum, ülkeler arasında yeni bir savaşı tetikleyebilirdi ve tabii ki doğal hayatı da mahvederdi. Bu sebepten Antarktika Paktı imzalanarak ülkelerin bölgenin doğal kaynaklarını kullanamaması ve üzerinde askeri çalışmalar yapamaması konusunda karar alındı. Anlaşmanın diğer maddelerinde ise bölgenin bilimsel çalışmalar için üye ülkelerin onayı ile kullanılacağı ve bulunan her verinin üye ülkeler arasında paylaşılacağı maddesi de vardır. Yani o anlaşma aslında gerçekten iyi bir anlaşma. Şimdi anlaşmayı sadece Amerika ve müttefikleri yapmış olsa ya bu işte bir pislik var deriz. Ama o zamanlar bile birbirine karşı olan ülkeler buna imza attılar. Zaten günümüzde de bu rakam iyice arttı. Yani gerçekten orada bir gizemi saklamaktan ziyade kaynaklara hücum edilip olası çatışmaları önleme gayesi daha mantıklı geliyor. Ya peki Amiral Byrd'ün High Jump operasyonu, uzaylılar ile teması ve hatta çatışma olaylarına ne demeli diyenleriniz vardır. Amiral Byrd'ün günlüklerinde bunları yazdı diye iddia eden kişiler aslında o Antarktika çılgınlığı zamanı para kazanmak için çeşitli kitaplar yazmış, programlar yapmış kişilerden ibaret. Normalde amiralin günlüklerinde böyle bilgiler yok. Hatta adamın çıktığı televizyon programında kendi anlatımını dinleyin. I tell you one reason they're interested. It's by far the most valuable, important place left in the world for science. That's why the scientific groups all over the nation are really interested. But more important than that, it has to do with the future of the nation, because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. Tüm o yeraltı medeniyeti, çatışma çıktı lafları dediğim gibi tamamen uydurma ve 2 kitap çıkarıp voleyi vuran tiplerin uydurması. Bu konular hakkında bizzat amiralin ailesi ve arkadaşları da açıklama yapmış ve yazarların iddia ettikleri günlüklerin gerçekte var olmadığı bile kanıtlanmıştır. Zaten yazarların hiçbiri ele geçirdik dedikleri günlükleri bir kez bile göstermemişlerdir. Kıtanın üzerinde uçuşların yasak olması durumu ise bölgedeki hava koşullarının son derece tehlikeli olmasından, manyetik kutup olduğundan dolayı elektronik aletlere zarar verip uçuşları tehlikeye atacağından ve acil bir durumda devasa alanda inecek bir pistin bulunmamasından kaynaklı. Antarktika'nın neredeyse Kuzey Amerika kadar büyük bir yer olduğunu unutmayın.
Ayrıca diğer ülkelerin gizlice kıta üzerinden uçup merkeze inmelerini ve gizlice bazı işler çevirmelerini önlemek için de geliştirilmiş bir yasak tabii ki. Zaten bu yüzden kontrol sadece Amerika'da değil, üye ülkelerde de bu veriler denetleniyor. Antarktika'ya sivillerin alınmaması olayı ise tam olarak doğru değil. Bilimsel çalışmalar için günümüzde anlaşmaya dahil 56 ülke orada izin ile araştırma yapabiliyor. Bunların arasında Türkiye de var. Ben vatandaş olarak gitmek istiyorum derseniz de çok ciddi paralara Antarktika turları yapılıyor. Hatta bazı kıyılara bile çıkabiliyorsunuz. Ama merkeze doğru gitmek yasak. Kışın -80 civarı, yazın da -20 derece civarı olduğunu düşünürseniz nedenini anlarsınız. Mutlak bir ölüm sizi bekliyor olacaktır. Uydu fotoğraflarında görünen gizemli oluşumlara gelirsek de internette sık sık göreceğiniz görüntülerden birisi mesela bu. Zemine çakılmış ve sürüklenmiş gibi gözüken bir uzay gemisi olduğu iddia edilen görüntü. Her ne kadar bu iddia popüler olmuş olsa da aslında görüntünün kırpılmamış halinde dağ yamacından yuvarlanmış kaya olduğu anlaşılmakta. Peki ya piramit şekilleri? İşte burası gerçekten ilginç olabilirdi. Tabii Antarktika dışında olsaydı. Normalde doğada keskin kenarlar görmek zordur. Hava ve su aşındırması kenarları yumuşatır. Fakat buz aşındırması hariç. Buzul aşınması resmen bir tıraş bıçağı gibi çalışarak en sert kayaları bile keskin kenarlı olacak şekilde keser. O sebepten dünyanın çeşitli yerlerinde bir zamanlar buzul olan yerlerdeki dağların keskin kenarları olduğunu görürsünüz. Ayrıca unutmayın, bu gördüğünüz aslında Ellsworth dağlarının karların altında kalmamış tepesinden ibaret. Yani altında kocaman bir dağ var. Peki ya gizemli tünel girişleri? İşte bu doğru. Evet, onlarca photoshoplu sahte görüntü var ama gerçekten yazın açılıp kışın kapanan büyük mağara girişleri de kıtada mevcut. Fakat bunlara hemen uzaylı iniş rampası demek takdir edersiniz ki yanlış. Doğal buzul mağaraları da olabilirler. Gitmeden yorum yapmak hatalı olur. Kısaca Antarktika hakkında duyduğunuz hemen hemen her şey. Hadi Kanal Gizem kanalı biraz pay bırakalım. %99'u insanların delil göstermeden, tarihi birkaç kayıt göstermeden anlattıkları ve çoğu da aynı Amiral Byrd'ün günlüğü hikayesi gibi yalan olduğu ortaya çıkmış internet efsaneleridir. Amerika'da bu bir sektör arkadaşlar. Adamlar böyle kitaplar filan yazıp programlara çıkıp çok ciddi paralar vuruyorlar. Kanalda benzer hikayeleri size defalarca anlattım. O yüzden bir programa çıkıp yayıla yayıla arkasına yaslanıp Antarktika'da uzaylılar var, Naziler gitti onlarla görüştü, sonra Amerika onlarla savaştı, sonra oraya gidişler yasaklandı çünkü orada dev bir duvar var dediğinizde etrafta dolanan tüm sahte bilgileri çorba yapıp insanlara sunmuş oluyorsunuz. Naziler gitti çünkü savaş öncesi yağ depolamaları lazımdı. Amerika gitti çünkü o kaynaklara erişmek istiyordu. Ülkeler birleşerek bunu anlaşma ile yasakladı. Çünkü muhtemelen 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecekti. Dev buz duvarı geyiği 2000 yıl önce dünyayı bilmeyen antik insanların gezegenin çevresinde büyük bir kara parçası olduğu inancından gelmekte. Kısaca tüm anlatılanların cevabı var. Yeter ki siz araştırın. Fakat tek bir şey gerçekten gizemini koruyor. 3 ila 5 kilometre buzulun altında gerçekten bir medeniyetin izleri olabilir mi? Tartışılabilecek tek konu aslında bu. Hapgood'un teorisi gibi 12.000 yıl önce yaşanan tufan denilen olağanüstü dönemde kıtalar gerçekten kaymış olabilir mi? Evet, uç bir iddia ama merak uyandırıcı. Ve o esnada bir ada ülkesi olduğu söylenen Atlantis, Güney Kutup bölgesine kayıp donmuş olabilir mi? Günümüzde bilim, kıta milyonlarca yıldır buzlarla kaplı olduğu için bunun olamayacağını söylüyor. Ve gerçekten Antarktika'nın ekvatora yakın olduğu en son dönemin 200 milyon yıl önce kıtalar birbirine yakınken olduğunu bize gösteriyor. Fakat 200 milyon yıl önce gezegende birileri var mıydı? İşte onu bilmiyoruz. Belki gerçekten bir medeniyet vardı ve zamanla yok olup gittiler. Normalde bu kadar uzun zamanda hiçbir medeniyetten geriye zerre bir iz kalmaz. Doğa silip süpürür. Ama kıta milyonlarca yıldır donmuş vaziyette duruyor. Yani bazı şeyler korunmuş olabilir. İşte bunu da ancak günün birinde bu devasa alanın buzları çözülürse keşfedebiliriz. Aksi halde 3 ila 5 kilometrelik buzları delip -80 derecede araştırma yapmak gerçekten çok zorlu bir sınav olacaktır. Hele ki 16.6 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir alanda. İşte Antarktika'nın bildiğimiz gerçekleri bu şekilde. Kıta, işin içinde uzaylılar ya da Naziler olmasa bile gerçekten son derece gizemli bir bölge. Özellikle de bilimsel açıdan. Ve görünen o ki o buzlar orada olduğu sürece kıta gizemini korumaya devam edecek. Ve bu bayağı bir zaman daha devam edecek demek. Ama kim bilir?
belki günün birinde küresel ısınmadan dolayı incelmiş bir buzun altında bir şeyler bize kendini gösterir. İşte o zaman elle tutulur bir şey keşfedilirse emin olun ilk videoyu ben yaparım. Sonuçta kanalın amacı zaten bilinmeyeni araştırmak, tartışmak. Ama ne yazık ki şu an etrafta dolanan bilgilerin hemen hemen hepsi tıklama tuzağı, çöp bilgiler. Tabii ki devletlerin bizimle her şeyi dürüstçe paylaştıklarına zerre inanmıyorum. O da saflık olur. Ama tutup da sırf hükümetlere güvenmiyoruz diye donmuş bir çölde çok gelişmiş uzaylılar var filan demek de bana biraz zorlama iddialar olarak geliyor. Çünkü ben elle tutulur bir altyapısı olan tek bir komple teorisi iddiası bile bulamadım. Hepsi genelde tek bir kaynağın bize sunduğu ve havada kalan iddialar veya kolayca çürütülen iddialar. Ve unutmayın, kıta sadece Amerika tarafından değil, onlarca ülke tarafından da denetleniyor. Yani birileri orada kafasına göre at koşturamaz. Rakip ülkeler bunu anında ifşa ederler diye düşünüyorum. Kıta ile ilgili araştırma yaptıysanız ve gerçekten benim bugün değinmediğim, elle tutulur bazı bilgileriniz varsa lütfen yorumlara yazın, tartışalım. Sonuçta gerçekten %98'i keşfedilmemiş, gizemli, donmuş bir diyardan bahsediyoruz. Kim bilir, akıl akıldan üstündür. Belki bir ucundan biz de bir şeyler yakalayabiliriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benzer içerikler için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.